duman oldu. Deprem mi oluyor? Şöyle. Bak kafayı koru, kafayı. Hemen kafayı koruma pozisyonuna gel. Ayağım uyuştu. Japonya'da önlem alınıyor, hesap edilmemiş bir şey başa gelirse ondan ders alınıp devamı geliyor. Yani sonrasında ona göre devam ediyorlar. Bizde Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tokyo'dayız. Tamamıyla deprem konseptimiz. Japonların depreme bakış açısını göreceğiz. Nasıl önlem aldıklarını göreceğiz. Etkileşime gireceğiz. Sürekli Tokyo'da oluyor zaten. Hatta bugün de gelmeden de... Abi sabah 9'da oldu, uyandım var ya, nasıl korktum ya. Birazcık daha profesyonel olarak depreme, yani bu deprem konseptini daha profesyonel olarak kavramamız lazım böyle. Her deprem olduğunda özümüzün şeyimize karışmaması lazım. Ben de hala oluyor biliyor musun? Böyle kalıyorum. Çayımı içiyordum. İlk başta yerden bir ses geliyor. Ben onu hissediyorum. Saniyelik bir şey bak. Yerden o sesi duyduğumda 2 saniye sonra kesinlikle deprem oluyor ya. En korkunç şey korkutucu. telefona mesaj geliyor ya deprem oluyor diye. O uyandırıyor. O evet o ya o büyüklerde oluyor. Öyle bir 6 ve üzerinde oluyor yanlış bilmiyorsam. Sabahın 3'ünde 4'ünde geliyor var ya of. Depremin aha kırmızıda geçti. Bak canlı canlı. Bir Japon kırmızıda geçti. Ne kadar mutlu olduk. Eğitim merkezi. Honjo Life Safety Learning Center. Doğal afetler üzerine bir eğitim merkezi yapmış Japonlar. Bugün hep birlikte Japonların bakış açısını göreceğiz. İçeriye girelim bakalım. Konuğumuz Yiğit. Merhaba, ben konuk Yiğit. Aynı konuk. Şöyle bir girişi var. Welcome to Honjo Bosaiku. Konnichiwa. Buradan mı geliyor? Rezervasyon. Aynen. Önce buradan bir name. Şöyle bir durum var. Buraya gelecekler için önceden rezervasyon yapılması lazım tatbikata girmeniz için. Deprem tatbikatı, yangın, su, sel vesaire bunlarda rezervasyon olması lazım. Aynen bizim gibi ya gelmeyin. Ya dedim herhalde bu 5-10 dakikada bir döndürtürler de olay çok geniş, çok ciddi, çok detaylı. Smoke section diyor. İşte ateşli yer diyor. Duman olan bir bölge diyor. Şurada tatbikat dumanla ilgili yapılıyor. Şöyle bir yer. Ha, ilk yardım. 119 Emergency Call System. Küçüklükten eğitimi veriyorlar. Bak. Ne güzel ya. Küçüklükten eğitim veriyorlar. Şunu bir deneyelim Yiğit. Bir başlasana. Abi kimi arayacağız ki? Bir simulation yapalım. Cidden aramıyor değil mi? Adult, male Adult. Kajida. 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 Bak oldu bak. 119'u ara hemen. Aha. This is the Tokyo Fire Department. Fire. What is the address? I don't know. Okay. Honjo Boy Saikan. Tsumudaku Yokokawa. Ne çabuk geldi öyle. Burada açıklıyorsun durumu. Senin cevaplarını da buraya çıkardı. Her şey kayıt altında. Dolu san. O içi böyle miymiş bu? İlk kez bir yangın tüpünün içini görüyorum bak. Hani çok da içeride böyle tatbikata katılmadan bir bilgi akışına denk geliyor musun? Yok. Genellikle seni bir etkileşime, simülasyona bir şeye sokuyorlar burada. Şimdi burada yangın oldu değil mi? Evet. Şimdi Ben çocuğum burada. Cem burada bir çocuk. Ben Japon bir çocuk. yolda yürüyorum. Yangını gördüm. Kajida. 119'u arıyorsun. Engelli tuvalet. Ne kadar güzel ya. Tertemiz ha. Ya burada doğal afetlerle ilgili böyle bilgilendirici kitaplar koymuşlar anladığımız kadarıyla. Bu galiba yıkılan kanalizasyon hattının üzerine getirilen mobil tuvaletler hakkında ve evsizlerin. Ama bak mesela bu tarz bir şeyin bizde Türkiye'de olduğunu düşün. Bence aynısından ziyade zannetmiyorum ki böyle karakterler koysunlar. Genelde Yani daha böyle ciddi olur. Daha ciddi karakter koyarlar. Yani bir yaşlı abimin resmini koyarlar. Burada gerçek görüntüler varmış bak. Bak bu Kobe depremi. Oo evet. Bu bölgelerin krokisini mi çıkarmışlar? Nerede toplanma alanı var? Yardım merkezi var. O tarz bir şey değil mi? Evet.
Sen biliyor musun senin evin oradaki toplanma alanı nerede? Bizdeki de ortalama bir 200 metre civarında bir yakınlıkta. Ben hiç bilmiyorum Ben daha vallahi. dün gördüm, dün. Deprem sonrası, doğal afet sonrası yıkılan evleri bölge bölge çıkarmışlar. Her şeyi böyle bir oyuna dökmüşler. Bak böyle gidiyorsun, önce şunu bir alalım. Türkiye'den geldiğimizi söyledik. Bayağı bir haftalık bir süreçten geçtik buraya girebilmek için. Evet. Özel izinler alındı. Evet, orası zaten tam bir Japon işi. 海洋プレートが、大陸プレートにこう入り込んでだんだん歪みができてそれが弾けた時にシーズが発生するんですよ。 3D や。フラッシュを使った撮影は緊急停止装置が作動する恐れがあるのでおやめください。 Şimdi deprem alanına giriyoruz. Bizi önce bir sallayacaklar. Sıra sıra herkesi sallıyorlar. OK ですか？大丈夫ですか？ Daha böyleyiz. Uzanıyor muyuz? 震度ね、震度7という体験。 7 yapacağız. Önce 7 şiddetinde bir deprem gelecekmiş. Bir uzanalım bakayım, evde yatar gibi. Uzanayım mı? Bence uzan. 阪神・淡路大震。 Ulan. Bu ne kadar şey sallıyor. Şimdi de dumanlı alandayız. 無害なんです Aa, が、 burada yangın ここ oluyor, に書か duman れている çıkıyor. 通り、呼吸器 Burada 系 adım 循 anlatıyor. 環器系、学校、駅、そういった施設には必ず誘導灯っていうのがありますので、非常に燃え移ってしまったら、あんな消火器だけ作ってできないですからね。はい。円グラフになってますが、火災で亡くなられる原因、約半数が見て分かると思います。煙はまず1階の天井を伝って流れます。その後は上の階から順に充満していきます。 Bizi dumanlı yere sokacaklar şimdi. Bunun bir simülasyonunu yapacağız. Bir etkileşime girmemiz lazım artık. Devam et. Uy, ne kadar duman oldu. はい、OK です。 Seri bir şekilde gitmemiz lazım. Bu ne? Karanlıktayız. Kafamızı eğmemiz lazım. Talimatlara uymamız lazım ama bu kadarmış. Duman simülasyonu yaptık. Şimdi bunun simülasyonunu gösterecek. Biraz önceki yangın bu prizden çıktı. Direkt は perdeye い、 geldi. 煙体 Yakın 験コー yakın ナー以 tutmayı 上終 diyor. 了となります。 Bir sonraki kata geldik. こちらでお待ちいただきたいんですけど、これからね、大人の方は En arkadan gidip çekmeye çalışıyorum ki yani yüz göstermemem lazım. En sonunda çektiklerimizi ve videonun son halini de buradakilere mail yoluyla atıp göstermemiz lazım. Başka türlü kabul etmiyorlar. O denli bir bürokrasi var. Güzel ama işleyiş güzel. ベンチに座って、Şimdi buraya gireceğiz. Fırtına vuracak で、 bizi. 服を中に入れていただいて、 Bununla ilgili bir tane gerçek hayatta bir tane videom var arkadaşlar. Dışarıda deneyimlediğim, ona da bakabilirsiniz. Ama hazırlanışlarına bakar mısınız? Gerçekten カバーを 27'yi deneyeceğiz o zaman. 27'yi alalım. 44-43'e falan geliyor. 風量と風量が違うので、 Yağmurluk verecekler bize. 白の方を Ya böyle bir yağmurluk, bu tarz yağmur ülkelerinden birinde yaşıyorsanız gerekli zaten. Madem bana yardım etmediniz. Böyle bir su gelecek. シミュレーターの数になります。現場からです。地下に30ミリの激しい雨です。この激しさを例えるとバケツ、水が入ったバケツをひっくり返したような雨です。 Bunlar çocuk şu anda bak. してください。後ろの木も見てください。 Hadi. いいですよ、皆さん、ずぶ濡れになって帰って何があっても顔上げないでください。 Biraz öne in. で、最初、暴風の体験を1分間、目開けないでくださいね。風だけの体験の時も同じです。吹っ飛ばされちゃうので、はい。 Bütün Japonlar eğildi. はい、それではまず暴風からです。 Boynum tutuldu. はい、それでは始めます。3、2、1。 Aa,
coşku bana geldi. Benim üstümde baksana hala geliyor bana. Bende ne var böyle? Lan bende ne? Bana ne geliyor? Bana ne geliyor? Bakamıyorum, gözlük var. Tepemde şey varmış. Önümü görmüyorum ben. Hortumun altında durduğum için en çok suyu ben yedim. Bir başka simülasyon köşesindeyiz. コンクリートのビルやアスファルトの道路で覆われて太陽からの熱を蓄える構造になっています。100ミリの雨が降った場合、その雨水の量は皆さんの学校にあるプール約5000杯分にもなります。 Çok fazla çöp olduğu zaman tıkanıyor, işte taşıyor, çöpleri falan temizleyelim. O sinkleri işte suyun gittiği yerlere, işte yaşlılara dikkat edelim. Haritaya bakın diyor. Sel felaketi hakkında düzgünce bilgiler alın diyor. İşte kaçıncı seviyede risk var, kaçıncı seviyede risk yok. 5 galiba en risklisi. Kapının arkası su olursa, yani dolu olursa açılıp açılmadığını gösterecek. Tamam, şu anda deneyeceğimiz şey arkasında su var. Açılıp açılmamasını test edeceğiz. Sağdan itleyeceksin, Sağdan mı itti? Oo, Cemkun güçlü. Suyoy. Biraz ağır ama. Hadi bakayım Yiğit. Helal olsun. Okay. Arabadayız. Direksiyon oynamıyor. Açabilecek miyim bakacağım. Allah. Zormuş ya. Sona kadar getirince pimpon oluyor. Bir şey rica ettik de bir daha bizi böyle 7 şiddetinde uzun bir süre sallamalarını istedik. Bakalım ne cevap verecekler. Ya da bu Japonya'nın profesyonel ödüllerinden geçme gibi hayli zorlu olduğu için şu anda mesela bitirdik. Video ne zaman yayınlanacak? İnsanların yüzleri gösterildi mi? Kontrol etmemiz lazım. Biz izin veremezsek. Forjishin. 10 dakika sonra sallayalım diyor size. Tamam, güzel. Bak iyi. Arigatou gozaimasu. Yarım saattir videonun izinleriyle uğraşıyoruz da. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Japonya'da bu tarz yerlerde, ciddi yerlerde diyelim. Her taraf ciddi zaten. Her taraf ciddi. Genel olarak insanlar ciddi, işleyiş ciddi. Kurallara uymanız lazım. Aha biri sallanıyor şu anda. Ben bu kanalda videoyu yayınlayacağım. Sadece olmuyor. Evet. Abi dedik, videoyu at, göster, başkalarının suratını gösterme. 10 kere okey dedik. çocuk hatta şurada Kayıt alıyoruz. ben kayda bastım. Çocuk geldi oraya. Surata gözükmüyor gerçi. Onu da keseceğim zaten. Biliyorum zaten. Hem suratı gözükmüyor hem de keseceğiz. Abi 100 tane kardeşim tamam dedik, keseceğiz Geldi dedik. kamerayı bıraktırdı sana da. Kamerayı 2 kere kamerayı bırak falan dedi. Ya tamam, bu tarz şeyleri anlayabiliyorum. Hani gizliliğe önem veriyorlar. Abi çok aşırı basit şeylerde aşırı kaygı yapıyorlar ya. Evet, ben zaten video linkini atacağım. Gizli olarak atacağım. Bunlar bakacak. Onaylamazsak yayınlayamazsın dediler. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir bakacaklar. Şey diyeceğim, Türkiye'de mesela deprem oldu ya da Amerika'da 7 şiddetinde oldu. 7 şiddetinde oldu deniliyor. Japonya'da nasıl hissedildiyse ölçen ya da Shindo'ydu. Onu kullanıyorlar. Okyanusun ortasında 9 şiddetinde deprem oldu. Ama bu yerin altında olmadı yani. Yerin altında olsa taş üstünde taş kalmaz. Uzakta olduğu için farklı hissediliyor. Bize özel sallama yapılacak. Güzel, bizi kırmadılar o yönden. Çok teşekkür ediyorum abime. 何回かチャレンジする。 Sankay. 3回。 3 kere salla dedim. Tamam, 3 kere iyidir abi. Bir değişik pozisyonlarda, farklı pozisyonlarda olalım. Birinde uyurken, birinde mesela otururken bir ayakta durabiliyor muyuz mesela? Onu sorsana. Şu ayakta durabiliyor muyuz? 立ってると危ない。危ない。うん。 Kendimize özel deprem aldık Japonya'da. İlginç oldu. Ben genellikle böyle uyuyorum evde. Yiğit sen de uyuma pozisyonunda yap. Uyuma pozisyonda. Şöyle uyurken bakayım nasıl olacak. Deprem mi oluyor? Şöyle. Yiğit. Allah. Hemen bak, kafayı koru, kafayı. Hemen kafayı koruma pozisyonuna gel. Ayağım uyuştu. Kafayı koruman lazım.
Bir daha ver. Ama bak benimki doğaldı. Ayağım uyuştu. O esnada çünkü ne olacağını bilemiyorsun. Abi normal doğrusu ne biliyor musun? Ben Japonca hocama sordum. Kapıyı açıyorsun, araya giriyorsun, kapı açık. Geliyor yat Yiğit. Böyle kafayı ver, şöyle kapatıyorsun. Gel. Yiğit koru. Koru Sallıyor ya. kafayı koru. Benim cidden yani Bak düştü. ben kendime giremem. Cidden böyle bir deprem olsa sallansam. İlk başta çok şiddetli geliyor. Düştü. Uy, kalkamıyorsun ayağa. Vallahi ayağa kalkamıyorsun. Ayağa kalkamıyorsun. Şöyle direkt kafayı koyacaksın. Cem bu nasıl? Şöyle kafayı koruyacaksın direkt. Böyle Arigato soymaz. Ama zor. ama Yani benim yaptığım ne biliyor musun? Her deprem olduğunda terledim lan. bak ilk Allah terledim. telefon, cüzdan, anahtarı hemen buluyorum. Sonra pantolonumu giyiyorum. Arigato soymaz. Sonra da kapıyı açıp araya giriyorum. Benim hep aynı şeyi yapıyorum ben. Ya bir yaşam üçgeni kuracaksın. Bir de o esnada ne olduğu da önemli. Uyuyor musun? Ayakta mısın? Yemek mi yiyorsun? Sallama bitene kadar işte cenin pozisyonunda bekledik diyor. Bir de sonra binadan çıktık diyor. 5 senedir buradasın. 5 senedir yaşıyorsun. Bir de senden dinlemek istiyorum. Kendi görüşünü söyler misin? Japonya yaşantında ilk baştan bu zamana kadar. Abim koşuyor. Japonların depreme bakış açısını söyler misin kendi gözünden? Hayatın bir parçası haline gelmiş. Deprem beklendik bir şey. Ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahipleri. Panik yapmıyorlar. Düzenli bir şekilde en sıkıntılı anlarda bile hareket etmesini biliyorlar. Havalimanındaki yangında da görmüştük. Kimse valizini almadan tıpış düzgün bir şekilde uçağı terk etmişti. Mesela Rusya'da bir uçak yanma olayı olmuştu. Abi millet valizini almaya mı ne çalışmış? İçeride bir sürü insan canını kaybetmiş. Burada istatistikleri göstermişlerdi. Yangından ölenlerin neredeyse yarısı. Zamanında çıkmadıkları için galiba. Evet, zamanında çıkmadıkları için bir de karbon monoksit gazı olması lazım. Zehirli gazı soludukları Yarısı da o yüzden evet. için ölmüştü. Yarısı o yüzden, yarısı o yüzden. Belirli yıllarda yeni deprem yönetmeliği çıkıyor ve yapılan bütün binalar boyutlarına, ebatlarına göre bu deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmak zorunda. Benim oturduğum bina 14 katlı, 1972 yapım, baya eski bir yönetmeliğe göre ama binanın güçlendirmesini, bakımlarını falan yapıyorlar. Biz de iyi sallanıyoruz ya. Hani cidden korkutucu oluyor ama Bu abi ne ara bina buraya geldi? 1972'den beri ayakta yani. Senin bina eski. Ya eski bina bir hayli fazla. Tokyo'da da bir hayli fazla. Büyük Tokyo depremi bekleniyor yani. İstanbul depremi gibi. İstanbul depreminden daha büyük olacak zaten. 8-9 şiddetinde. Ciddi deprem bekleniyor ve Tokyo'nun da hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Can kayıpları da bekleniyor. Tabii minimuma indirmeye çalışıyorlar. Evet, yani olay aslında o ya. Benim de söyleyeceklerim arasında vardı. Minimuma insan kaybını indirmeye çalışıyorlar. Yiğit'e teşekkür ediyorum. Bir yere bağlayacağım şimdi. Japonya'da yaşadığı için özellikle ne düşündüğünü sordum deprem hakkında. Uzun bir süredir Japonya'da. Bir de uzun bir süredir Japonya'da yaşayan Duygu abla var. 9.1'lik depremde de Japonya'daydı. O da yaşadı. Büyük depremleri bir hayli fazla yaşadı. Hemen şimdi kameramızı onun yanına çeviriyoruz. Onun yanına ben ışınlanıyorum. Merhabalar, yine ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Konuğumuz Duygu abla. Sağ olsun kırmadı beni. Geldi bu Tokyo kar-kış soğuğunda. Arkadan yiyoruz rüzgarı, biraz artık görüntümüz için affola. Bugün sizi çağırmamın sebebi deprem. Sizin de görüşlerinizi almak istedim. Uzun süre Japonya'da yaşayan biri olarak. Görüşten de çok aslında deneyimlerimi anlatabilirim. Deneyimleri anlatınca karşılaştırma fırsatı oluyor. Japonya'da 17 Evet. senedir Evet. yaşıyorsunuz. İlk geldiğinizden bu ana kadar sizin gözünüzden Japonların depreme bakış açısını söylerseniz neler olur? Nasıl açıklarsınız? Büyük deprem olduğunda elbette ki korkutucu ama bizim Türkiye'de korktuğumuz kadar insanları tedirgin eden bir şey değil. İlk geldiğimde zaten bunu çok hissettim.
bahsetmiştim. Bizde normalde ufacık bir deprem olduğunda biliyorsun 4 veya daha büyük 5 olsa bile depremin şiddeti. İnsanlar 3 gün boyunca bunu konuşurlar. İşte geçen gün deprem oldu, gördün mü, herkes akrabalarına haber verir vesaire. Burada daha büyük şiddetli depremler olsa da sabah hiç kimse okuluna işine gittiğinde bundan bahsetmiyor. Gayet normal hayatın içinde rutin bir Japonya'da. Hayatın bir parçası Evet, olmuş hayatın durumda. bir parçası. Zaten ama onu hissedince hani sonuçta Türkiye'deki bu bilinçle büyüdüm. Ona rağmen geldiğimde o depremden hiç korkmadım açıkçası. Hani böyle bir gülüp geçiyorduk üstünden açıkçası. Büyük felaket olasıya kadar tabii. Türkiye ile bizde kıyaslayacak olursanız neler söylersiniz? Bizle kıyaslayacak olursak en büyük fark, kimse sokaklara dökülmüyor. Biz de dökülmüyoruz. En Çünkü temel bir sebep sizce ne olur? Bizde binalara kıyaslayalım. güven tabii ki de. Şöyle bir şey var, ben çok yüksek katlı binalarda hiç oturmadım Japonya'da. Normalde 2 katlı, 3 katlı. Her evde üst katta oturuyorsan zaten hani öyle çok korkutacak bir şey de olmuyor. Bir de binalar Türkiye'deki gibi tamamen tuğladan değil, hafif olması için bir kısmı ahşap oluyor duvarların. O yüzden herhalde onun da güveni mi bilmiyorum. Bina yıkılsa da bana bir şey olmaz burada gibi bir his geliyor Türk aklıyla benim aklıma. Ama Japonlar öyle düşünmüyordur eminim. Muhtemelen daha da bina yıkılmayacağına inançları büyük. Onun dışında da ben mesela büyük 2011 depreminde şirketteydim. 17 katlı bir bina, kocaman bir bina. Onun içinde bile insanlar dışarı çıkmadılar. Burada kalın, hiç kimse dışarı çıkmasın. O büyük 2011'deki 9.1'lik Evet, korku. evet 9.1'de. Yani çıkıldı dışarı ama öyle 5-10 dakika falan çıkıldı. O da hani bilmiyorum, güvenlik hani ne olur ne olmaz diye miydi artık, ama yani artık deprem olmuştu ve arkasından bir rahat bir 20 dakika falan geçmişti dışarı çıktığımızda. O da herkes bekledi. Tamamen merkezi bir yerden direktif geldi. Her kat sırayla işte şimdi 6. katın A bölümü, şimdi 7. katın B bölümü falan şeklinde sırayla aşağı indik. Aşağı indikten sonra bir 10 dakika sonra herkes geri çıktı yukarı. Bunun sebebi de şu: eğer sokakta olursak tekrar artçı bir deprem olduğunda sokak lambası kafana devrilebilir. Dışarıda başka bir şey düşebilir ve yaralanabilirsin. Bu sebepten herkes binalara geri dönsün dendi. Ve o gün insanlar şirketlerde yattılar. Zaten trenler falan durmuştu. Ben yatamadım. Biraz uzaktayım ama yürüye bir şekilde eve döndüm. Yani o gün kocaman binalarda geceyi geçirdi insanlar ve artçılar devam ediyordu bu arada. Hala sallana sabaha kadar şirketlerde geçirdiler. Kimse sokaklara dökülmedi. Burada bir de verilen eğitim var. Küçüklükten, Evet. çocuklardan başlıyor. Sizin de Allah bağışlasın 2 tane çocuğunuz var. Evet. Okullarda eğitim veriliyor. Ne tarzda bir eğitime denk geldiniz çocuklarda mesela? Neler oldu? Ne anlattılar size mesela? Ben birebir eğitim almadığım için tabii tam olarak aynısını bilmiyorum, ama çocuklara öncelikle deprem olduğunda merkezi bir yerden bir direktif gelmesini beklenmesi. Kreşlerde de öyle bu Ondan arada. önce Sadece ilkokulda şunu değil. sorayım. Zorunlu bir ders gibi değil mi orada? Evet, verilen evet. eğitim? Belli atıyorum 6 ayda bir şu gün deprem eğitimi olacak diye zaten planlarında yazıyor. Yönetmeliklerine de yazıyor. O gün deprem eğitimi oluyor. Bizim de bilgimiz oluyor bu arada. Bizim elimize liste verildiği için yıl içinde hangi tarihte ne olacağıyla alakalı. Nasıl davranacaklarını biliyorlar. Nasıl davranacaklarını biliyorlar. Bir de orada şu noktaya değinmek istiyorum. Ben normalde işte sıranın altına girme, kendini bir yere saklama, başına bir şey düşmeyecek gibi. Temel eğitimin dayandığı yer başına bir şey düşmemesi, vücuduna bir şeyin zarar vermemesi. Hani bina yıkılması olarak değil de daha çok o sarsıntıda işte yukarıda asılı olan bir şeyin düşmemesi vesaire. Masaların ve sıraların altına giriyor. Bir yere saklanılıyor. Evde de öyle bu arada. Bunu ben Türkiye'ye çok uygulayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü saklanmak demek yine, eğer bina yıkılırsa üstüne bütün o binanın yıkılması demek. Çok işleyeceğini de düşünmüyorum. Japonya'da bir bu var. Bir de bir ikincisi çocukların deprem anında kafalarına geçirecekleri böyle yastık gibi bir şey var. Koruma. Kreşlerde de var bu. İlkokullarda da oturdukları sıraların, tek kişilik sıralar, oturdukları sıraların sandalyesinin arkasına takılı her gün. Tatil olunca, büyük uzun tatillerde onu eve getiriyorlar. Okulun ilk günü tekrar alıp okula götürüyorlar. O hep böyle sıraların arkasına takılı. Herhangi bir büyük depremde hemen arkadan alıp kafalarına geçiriyorlar ki başlarına bir şey düşerse zarar gelmesin diye. Burada benim de bu videonun başından sonunda değinmek istediğim şey, bir temelin oluşturulması lazım. Bu tür sadece deprem değil, doğal afetlerde de. Küçüklükten burada işte ölene kadar yaşadığı süre boyunca her an ona hazırlıklı olmasını sağlamaları lazım. İşte devletin, belediyenin vesaire herkesin bu konuda birlik halinde çalışması lazım. Bu Japonya'da var benim de gördüğüm kadarıyla. Evet. Bir de ek olarak okullarda o anda yani birkaç günlük yetecek yiyecek, içecek ve su deprem anında. Acil ihtiyaç gıdası mı deniyor ona, değil mi? Acil durum gıdası mı deniyor artık, neyse bilmiyorum. İçine sadece sıcak su koyunca ya da soğuk suyla da olabilen hazır kuru gıdalar var. Okullarda falan hazır ediliyor. Zaten birçok yerde acil toplanma yerleri okullar. Ya çok büyük parklar vesaire ya da öyle merkezi bir yer varsa ya da en yakın okul, ilkokul.
herkes Toplam gidiyor. mallar. Evet. Ben bazı süpermarketlerde de gördüm. Deprem bölümleri var. İşte 5 senelik, 6 senelik erzaklar orada duruyor. İsteyen alıyor, koyuyor, alıyor bir şekilde evinin bir köşesine. Evet. Ya onu da düşünüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Etraf bilinçli olunca ve sağında solunda böyle şeyleri görünce uyum sağlıyorsun ve sen de yapmak istiyorsun. Benim de evimde var mesela acil durum gıdası da var. İşte çocukların başına geçirecekleri o minderden de var. Yani etrafında kimse yapmasaydı, çocuğumun okulunda böyle bir şey olmasaydı benim de aklıma gelmezdi. Ya da bugün yaparız, yarın yaparız diye bir sürü şeyi erteleyebiliyoruz biliyorsun. Bu anlamda herhalde birisinin başlaması lazım ki herkes birbirinden görerek yapmaya başlayacak böyle şeyleri. Böyle hazırlıkları diyeceğim ama Türkiye'de dediğim gibi bina yıkıldıktan sonra hiçbir anlamı yok zaten. Geri kalan hiçbir önlemin vesaire. Önce binaları sağlam yapmamız lazım. Evet, burada binanın sağlamlığı tabii sizin aklınıza gelen ilk şey oldu. Bizde o binaya gelene kadar oluyor durum genelde. Binaya gelene kadar bizde bazı şeylerin hallolması lazım. Evet. Yer uygun mu, zemin uygun mu, binayı kim yapıyor, yapan anlıyor mu o işten vesaire vesaire. Evet. Zaten binayı yapmak hani en son aşama. O insanları o evin içine koyuyorsan güvendesindir diye düşünmeleri lazım ama. Evet, zaten yapı haricindeki bu deprem eğitimleri vesaire Japonya'yı örnek alalım desek de onları çok kendimize uyduramayacağız. Çünkü bu gerçekten binaya güvendikten sonraki yapılacak şeyler. Hiçbir anlamı yok yani bizim ülkemizde. Ya ben özellikle kıyaslamak istiyorum çünkü hani doğru olan bu. Buradan kendimize örnek olarak da soğukta bizim şansımıza yine kendimi göstereceğim de gösteremiyorum. Parmaklarım şey oldu. Oynatamıyorum şu anda parmaklarımı. Şöyleyim. 2 büklüm olduk. Duygu abla hasta olacak benim yüzümden. Yok olmaz bir şey. Son olarak doğal afetlere insanlığın yapabileceği bir şey yok açıkçası. Yapabileceği bir şey yok derken bunu durduramıyoruz maalesef. Ama Japonya'da özellikle Türkiye'den de daha fazla doğal afetin çok fazla olduğu bir ülke. Bu kadar binaları sağlam yapsalar da, birçok önlem alsalar da bir deprem oluyor. Hiç beklenmedik bir şey oluyor. Biliyorsunuz tsunami ile bir sürü insan öldü 2011'de. En önemlisi bundan ders alıyorlar. Bu sefer başka bir yerde aynı şey olduğu zaman aynı can kaybı yaşanmıyor. Ama Türkiye için böyle bir şey maalesef söyleyemeyiz. İstanbul'da herhangi bir deprem olduğu zaman başımıza gelebilecekleri herkes hayal ediyordur herhalde. Bu yaşadığımız depremin çok daha fazla kat daha büyük bir felaket olacağını biliyoruz. Temel çıkarılması bence gereken ders almak. Evet, ders almak var. Bir de hani eğitim bence. Eğitim tabii ki. Ders almak derken Japonya'da şöyle bizim en büyük farkımız aslında bunu söylemek istiyorum. Japonya'da önlem alınıyor. Hesap edilmemiş bir şey başa gelirse ondan ders alınıp devamı geliyor. Yani sonrasında ona göre devam ediyorlar. Bizde önlem alınmadığı için zincir olarak ders de alınmıyor. Sadece bir tane problem yok bizde. Evet. Problemler işlerinde böyle bayağı ayrılmış durumda. Ama en azından bundan sonraki yapılacak binalar bari düzgün yapılsa. Can kaybını olabildiğince en aza indirgemeleri lazım. Olur mu sizce? İnsanları kurtarmak bile bazı şartlara bağlı hale gelir olmuş bizim ülkemizde. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum ya bu konuda. Yapacak hiçbir şey yok. Anladım. Maalesef. Keşke elimizden bir şey gelse ama gelmiyor. Biz bir çay kahve bir şey içelim. Bir ısınalım. Buz gibi bir hava var. Duygu ablaya da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiği için, beni kırmadığı için. Ben teşekkür ederim çağırdığın ederim. için. Anlamlı bir video olmuş oldu. Görüşlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Bu tür ciddi konularda Japonlarla bizleri, Türkiye'yi kıyaslamak istiyorum aslında. Çünkü olması gereken bu ya. Evet, Yapılması gereken bu. Doğru olan bu. Diğer konularda Japonya ile kendimizi kıyaslamak pek doğru olmuyor ama özellikle bu doğal afet. İnsana verilen önem. Daha yolun başındayken, daha o bina yapılmadan önce verilen önem. O esnada sonrası küçük çocuktan bugün gördük. Aileleriyle birlikte gelmiş deprem tatbikat yerine. Mesela kaç tane ailenin çocuğu Türkiye'de bir hafta sonunda böyle bir afet merkezine gidiyor, deprem tatbikat yerine kaçı gidebiliyor? Mesela burada böyle bir imkan var. Mesela bizde öyle bir, bilmiyorum varsa da yazın. İlla ki vardır da yani. Bizde durum ona gelene kadar oluyor bilinç genellikle. yok yani hani duymadan çocuğunu alıp oralara götüren. Tam ona geleceğim ben de. Şimdi bizde durum daha böyle ciddi aslında. Bizde şu andaki durum ne? Ya ölmeyelim, yaşayalım, kaza bela. Allah'a emanet birazcık. Diyorsun ki ya burada böyle. Niye orada öyle değil? Çünkü burada Japon'un yaptığını niye aynısı bizde olmuyor? İşte eğitim meselesi tamamen yani. Heh.
eğitim meselesi. Bence en önemli konu da bu. Eğitim. İnanılmaz bir insan gücü var bizde. Çok ciddi bir potansiyel avantajımız Çok var ciddi. yani. Japonya Genç göre. nüfusu. Evet, genç nüfusu bir hayli fazla. Kafası çalışan bir hayli genç insan var. Evet. Bizleri izleyen. Ama doğru şeylerde çalışması lazım. Doğru eğitim Ya. alması lazım tabii. Evet, yönlendirmesi lazım, yönlendirilmesi lazım. Eğitimin ben ya üstlerdekinin söz sahibi olanların bu videoyu zaten izleyeceğini düşünmüyorum. Ne geçiyor? Polis mi bu? Japonya'yı baştan sona gezmiş biri olarak, bu insanların içerisinde belli bir süre yaşamış, tecrübe edinmiş biri olarak kıyaslamak istediğim konu şu, tabii ki de eğitim. İnanılmaz bir potansiyel insan gücü var bizde. Bunun doğru yerde, doğru zamanda kullanılması gerekiyor. Söz sahibi olanlar, kim mesela eğitimi düzeltecek kişi, kim mesela o programı yapacak, o derslerin niteliğini mi diyorlar, derslerin içeriğini hazırlayacak olan kimler? Tabii bunlar kademe kademe. Depremle ne alakalı diyeceksin ki? Evet. Niye Japonya'da 130 milyonluk bir ülke? Neden dünya üzerindeki suçun en az olduğu bir ülke? Nüfusa göre bakılacak olursa. Ya bunu sadece şeyle geçiştiremezsin. İnsanın insana saygısı var. Herkes birbirine saygılı. Tamam, zaten bu olması gereken. Bunun bir temeli var. Bir temel oluşturulması lazım değil mi önce? Evet. Temel ne? Eğitim. Yeni doğmuş çocuk bu kültürün içerisinde bu şekilde ölene kadar ortalama 80-90 sene Japonya yaşantısında. Şimdi yerinde Malatya'da da gördüm. O yıkılan binaları. O tarz bir şeyin Japonya'da olduğunu düşünsene. Ya Ishikawa'da oldu. Binlerce bina yıkıldı. 283 kişiydi en son. 7.6 şiddetinde bir deprem oldu. Yani tamam, doğal afet. Yani 5 metrelik bir dalga geldiğinde sen ona karşı zaten koyamazsın. İnsan kaybının en fazla olduğu şey de o zaten. Söz sahibi olan insanların getirmiş olduğu kurallar, yaptıkları şeyler o potansiyelli olan gençlerin önünü kapatıyor. Zaten birçok kişinin yurt dışına açılmasının sebebi de o. Tabii ki de ekonomik zorluğun getirdiği, götürdüğü vesaire insanın güvende hissetmeyişinin de sebebi bir hayli fazla. Fakat o hani söz sahibi olan, geç abi, söz sahibi olan insanlar var yani, onlar da sonuçta insanların, bizlerin seçtikleri kişiler. Hani sen seçmezsen ya da adam seçersen. gökten zembille gelmedi yani. Senin benim seçtiğim adamlar sonuçta. Sen seçtin, ailen seçti, Ya, ana, baban, işte kardeşin, kuzenin, amcan, yeğen seçti. Deprem üzerinden bir video yaptık. Olabilecek can kaybını en aza nasıl indirilebilir? Bunu Japonların gözünden göstermeye çalıştık. İnsanların bence biraz sorgulaması lazım. Mesela kaç kişi gidiyor binasını kontrol ettiriyor? Depreme dayanıklı değilse, ekonomik zorluk da var. Evet. Ya o kadar her şey şu anda tek bir şeyin cevabı yok aslında. Şimdi kaçı binasını kontrol ettiriyor, kaçı binasını yıkıyor, yeni bina yapabiliyor diyeceğim. Yine ekonomik zorluğa gelecek. Oradan girsen yine konu başka bir yere gelecek. O kadar bir karmaşık durumda ki düzensizlik var. Toplum olarak zaten bir bozulma var. İnsan yapısında bir bozulma var. Dünya genelinde öyle, fakat bizim ülkede biraz daha hızlı ilerliyor. Ne güzel araba almış çocuğa. En güzel Mercedes Benz gezdiriyor. almış. Kamerayı özellikle o açıdan koymamın bir sebebi de buradaki işleyişten bir şey göstermekti. Evet. Video bitti. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gidelim. Yani buna ihmal denmez. Buna ancak olsa bunun şartlarına uymamak denir. Bunlar ihmalden kaynaklanmıyor. Yani bu ihalelerin şartları neler? Bu şartlara uymamak vardır. Bunun kontrolü iyi yapılmamıştır. Buradaki zemin etütleri iyi yapılmamıştır. Ve gerek malzemeden çalma diyebiliriz. Kaldı ki bunlar yeni binalar. Bu tür maalesef yapılmış olan yanlışlıklar olabilir. Tabii temennimiz odur ki bugüne kadar olan bu yanlışlar bundan sonra devam etmesin.